Merhaba Richfluencer ailesi. Bugün hem ülkemizde hem dünyada ekonomik dalgalar her zamankinden daha sert esiyor. Enflasyon yükseliyor, döviz kurları dalgalanıyor ve alım gücümüz gün be gün eriyor. Bu sürede haberlerde sürekli duyduğunuz, hiçbir şey olmasa da kulağınıza çalınan bir kelime var. Faiz. Bir taraf sürekli olarak faizlerin yükselmesi gerektiğini söylüyor. Bir taraf faiz indiriminin şart olduğunu söylüyor. Ve aslında ortada dolaşan tek bir gerçek var. Bu faiz ister yükseltilsin ister indirilsin. Gerçekten de kritik öneme sahip bir mevzu. Peki ama faiz nedir? Ve neden bir ülkenin gerçekten en güçlü silahlarından biridir? Hükümetler neden faiz kararları açıklarlar, neden faizi yükseltirler ya da indirirler? İşte bugünkü videomuzda bu kararların hayatımıza, soframıza, geleceğimize ve bundan sonra alacağımız yatırım kararlarına nasıl yansıyacağını detaylarınca anlatmaya çalışacağım. Ama öncesinde kanalıma destek olmayı, abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Sonuçta kalkınma bireysel olabilecek bir şey değil. Eğer kalkınacaksak bunu topyekün yapacağız. Bunun için de çevrenizde özellikle finansal okuryazarlık konusunda kendini geliştirmek isteyen, yatırımcı olmak isteyen, bu işe gönlünü verecek insanlar varsa onlarla paylaşmanızı rica edeceğim. Dediğim gibi eğer kalkınacaksak bunu hep birlikte yapacağız. Bu topyekün bir mücadele. Finansal okuryazarlık da bunun gerçekten en temel taşı. Şimdi finansal okuryazarlığın en önemli konularından biri olan faizi detaylarıyla incelemeye devam ediyoruz. Şöyle bakarsanız faizi daha net anlarsınız. Hükümetlerin karşısında, yani sadece Türkiye için bunu söylemiyorum, genel olarak bütün hükümetlerin karşısında iki tane temel ekonomik tehdit var arkadaşlar. Bunun biri resesyon, diğeri de stagflasyon. Aslında temelde bütün devletler, bütün hükümetler bunun başına gelmesinden korkuyorlar. Bugün yapılan bütün ekonomik politikaların aslında temelinde bu iki tehditten kaçınmak var. Peki kabaca nedir resesyon, nedir stagflasyon? Ve tabii neden birer ekonomik tehdit? Resesyon aslında kabaca terse büyüme demek. Yani ekonomik daralma demek. Burada ne olur? Büyüme gerçekleşmediği, hatta eksi bir büyüme olduğu için, yani daralma gerçekleştiği için temelde olacak şey işsizliğin artması. Otomatik olarak şirketler iflas eder ve yatırımlar durur. Bir resesyon tehdidiyle karşı karşıya kaldığında Merkez Bankası harekete geçer. Genellikle de ne yapar? Faiz oranlarını indirir. Piyasaya ucuz kredi pompalatır ve amacı tekrar ekonomiyi canlı tutmaktır. Stagflasyonda ise aslında temel olarak enflasyon mevcuttur. Ancak bu kadar yükselen fiyata rağmen durgunluk devam etmektedir. Fiyatların an be an artması, üzerine büyümenin gerçekleşmemesi nedeniyle aynı resesyondaki gibi işsizlik oranları artar. Ama burada aynı anda fiyatlar da artar. Yani ekonomi iki tane dişin arasında sıkışıp ezilir. Bunun gerçekten çözümü çok daha zordur. Çünkü öyle bir enflasyonla mücadele ediyorsunuzdur ki faizleri ne kadar arttırırsanız arttırın enflasyonu düşürmeye yetmiyordur. Üstüne tabii ki faizler arttığı için büyüme daha da yavaşlayacaktır. Peki devletler bundan niye korkar derseniz? Resesyondan korkarlar çünkü bariz bir işsizlik problemi ortaya çıkar ve aynı anda da ekonomik çöküş yaşanmaya başlar. Otomatik olarak büyüme gerçekleşemez. Yani anlayacağınız ekonomi çift taraftan darbe alır. Bu nedenle aslında bakarsanız devletlerin temel olarak faiz politikalarında bu iki tehdit mutlaka göz önündedir. Bu iki tehdit gerçekleşmemesi için faiz oranlarını sürekli olarak sübap şeklinde bunu dengeleyecek şekilde kullanır. Faizi aracın bir gaz ve fren pedalı olarak düşünürseniz bu işi tam net kavrarsınız. Sürekli gaza basarsanız ne olur? Araba hızlanır ama sonunda bir kaza riskiniz ortaya çıkar, değil mi? Ama aynı şekilde frene de çok sert basarsanız bu sefer ne yaparsınız? Yerinizden kımıldayamazsınız. İşte faiz ekonomide tam olarak böyle çalışıyor. Eğer faizi düşürürseniz ne oluyor? Düşük faizde gidiyorsunuz. Sürekli düşük faizde giderseniz ne olur? Harcamalar artar, yatırımlar artar, ekonomi büyür. Ama eğer bunu abartırsanız, yani o gaza sürekli basarsanız, ekonomiyi daha da büyüteceğim diye faizleri indirmeye devam ederseniz ne olur sonunda? Enflasyon patlar. Yani bugün yaşadığımız durumla karşı karşıya kalırız. Tam tersi, enflasyon yükseldi, ben faizleri yükselteyim derseniz gerçekten bir süre işe yarar. Çünkü bu zaten bunun için kullanılan bir politikadır. Burada da dozu elinizden kaçırırsanız ekonomi yavaşlar,
tüketim azalır ve yatırımlar baskılanır. Dediğim gibi aslında faiz ekonominin tansiyon ilacı gibidir. Doğru kullanırsanız ekonomi belirli bir dengede kalır, sürekli döngüler devam eder ve ekonomi çarkları çalışır. Ama doğru kullanamazsanız, yani o tansiyon ilacını yanlış bir şekilde kullanırsanız sonunda ya resesyon olur ya da aynı bizim Türkiye'de yaşadığımız gibi hiperenflasyon sorunuyla baş başa kalırız. Yani sonuçta sağlıklı bir ekonomimiz olmaz, hastalıklı bir ekonomimiz olur. O yüzden söylüyorum ya, televizyonda gelen haberleri kulak arkası edemeyiz. Bunlar faiz kavramları, asgari ücret kavramları, faiz indirimleri. Bunların hepsi aslında bizim o akşam yiyeceğimiz önümüzdeki soframızı etkiliyor. Bu konular hükümetlerin, merkez bankaların ya da ekonomistlerin konuları değil. Bu konular hepimizin konuları. Eğer biri faiz kararı veriyorsa bilin ki oturduğunuz eve dokunuyor. Yediğiniz yemeğe dokunuyor. Yaptığınız yatırıma dokunuyor. O marketten gidip aldığınız alışverişe, gıdaya dokunuyor. Yani sizin aslında hayatınızın temeliyle ilgili bir karar, faiz kararı. Şimdi bu hafta ABD açıklayacak. Göreceğiz bakalım ne faiz kararı verecek. Şimdi ABD deyince sanki size uzak gibi geliyor. Bizimle ne ilgisi var diyorsunuz değil mi? O da öyle değil arkadaşlar. ABD'nin faiz kararı Türkiye'nin bütün kararlarını otomatik olarak etkiliyor. ABD ve Türkiye bir terazi gibi düşünün. Eğer ABD faiz arttırırsa otomatik olarak terazide dolar ağır basar, yani değeri artar. Otomatik olarak bizim ülkemizin para biriminin de değeri azalır. Tam tersi, eğer TL faiz arttırırsa bu sefer TL'nin o terazideki ağırlığı artar. Tabii eğer Türkiye'de faiz arttırırsa ne olacak bu sefer? Onun bu sefer ağırlığı artacak terazide. Ama bunun sonucunda da otomatik olarak yatırımlar ve büyüme geri kalmış olacak. Yani aslında ekonomi politikalarında başarı bu anlama geliyor. Eğer siz bu dengeyi doğru bir şekilde tutturabilirseniz, yani o gaz fren ayarını doğru yapabilirsiniz, siz başarılı ekonomi yönetiyor oluyorsunuz. Ama birinden birine fazla yaptığınız zaman otomatik olarak arabanın bütün dengesi bozuluyor. Ya takla atıyor, kaza yapıyor ya da tamamen frene bastığı için yerinden kıpırdayamaz oluyor. Şimdi temel tanıma bir daha gelirsek, faiz dediğimiz şey aslında paranın maliyetidir. Borç alırken ödediğiniz şey faizdir. Ya da bankaya, mevduata paranızı koyduğunuzda aldığınız şey faizdir. Faiz ekonominin tansiyonu gibidir. Bu kavramı sakın unutmayın. Yükselirse sorun çıkar, düşerse de enerjiniz kalmaz. O zaman kabaca devletler neden faiz kullanırlar? Az önce de konuştuğumuz gibi 1. Enflasyonu yönetebilmek. 2. Ekonomiyi canlı tutmak. 3. Döviz kurunu daha stabil hale getirebilmek. Yani döviz kurunun değerini koruyabilmesi. Peki faiz enflasyonu nasıl kontrol eder? Faiz artarsa ne olur arkadaşlar? İnsanlar parasını daha fazla yatırıma doğru yönlendirir. Yani harcamadan kaçar. Biz bunun sonucunda ne olur? Piyasada talep düşer. Peki saydığım bir numara, faizle enflasyonu nasıl kontrol edersiniz? Şöyle, faizleri arttırdığınızda kişiler otomatik olarak bir, krediyi zor çekerler. Yani ellerindeki para miktarı azalır. 2, elindeki para daha kıymetli hale gelir. Çünkü ondan yüksek faiz kazancı elde edebilir. 3, hem kredinin azalması hem otomatik olarak parayı elinde tutma hissi nedeniyle harcama isteği kişilerin, hane halklarının düşer ve böylece talep azalır. Talep azalınca da ister istemez kişiler satış yapmak isteyeceği için fiyatları geriye çekmek zorunda kalırlar. Ya da o eski satışlar olmayacağı için otomatik olarak enflasyon artamaz. Yani burada biz faizi kullanarak fiyat artışlarını kontrol edebiliriz. Aynı şekilde ekonomiyi canlandırmak için de faizler kullanılır. Bu nasıl kullanılır? Faizler düştüğünde az önce söylediğimin tam tersi olur. İnsanların eli bu sefer para görmeye başlar. Daha fazla kredi çekerler. Çünkü ucuza kredi bulurlar. Ellerindeki para miktarı, alım güçleri artar. Parayı gitse yatırsa zaten iyi faiz alamayacağı için de yani aslında harcama bir bakıma teşvik edilmiş olur. Bu da ne yapar? Ekonomiyi canlandırır, büyütür. En önemli etkilerinden biri de uluslararası piyasadaki döviz kurları. Siz ne kadar yüksek faiz verirseniz otomatik olarak sizin para biriminiz o kadar cazibesi artar. Bu yüzden de yurt dışından gelir insanlar sizin para biriminize yatırım yapar ve sizden faiz almak ister. Bu da paranızın değerini arttırır. Şimdi şöyle bir senaryo yazalım. En son gelen enflasyon rakamlarına baktık. Dedi ki gerçekten de istediğimiz enflasyon düzeyine ulaşmamışız ve Merkez Bankası bir karar verdi. Dedi ki işte bu dönem faizleri biraz daha arttıracağım. Amacım enflasyonla mücadele etmek dedi. Bu ihtimal oldukça düşük bir ihtimal ama öyle olduğunu varsayalım. Neler olabilir? Şimdi normal şartlarda
Faiz arttığında ne oluyor? Az önce konuştuk. Kredi maliyetleri artıyor değil mi? Bu otomatik olarak insanların daha az borç almasına, harcamalarını azaltmalarına, yatırımlarını da yavaşlatmalarına neden oluyor. Sonuçta da talep de iyice azaldığı için enflasyon otomatik olarak düşüyor. Yani bir fiyat istikrarına doğru yol alınabiliyor. Ancak şu an biliyorsunuz faizler %50'de ama ona rağmen aslında inatçı bir enflasyonla boğuşuyoruz. Ve yine faiz arttırıldı ve yine enflasyon düşmediğini varsayalım. Özellikle bu ay olduğu gibi yani temel zorunlu gereksinimlerde enflasyon oranı düşmezse, fiyat artışları durdurulamazsa başımıza neler gelir? Çünkü olabiliyor, tüketiciler alışkanlıklarını hızlı bir şekilde değiştirmiyorlar. Bu nedenle talep azalamayabiliyor. Özellikle bu zorunlu harcamalarda yani enerjidir, kiradır, gıdadır. Özellikle bunlarda fiyatlar düşmediği için enflasyon bir türlü kontrol altına alınamayabiliyor. İşte bu devam ederse başımıza neler gelebilir?